İnsanlık tarihinin derinliklerine doğru yapılan her yolculuk bizleri yalnızca geçmişin izlerine değil, aynı zamanda hala çözülememiş gizemlerin eşiğine de götürür. Çünkü bazı uygarlıklar vardır ki geride bıraktıkları eserler ve semboller basit birer arkeolojik kalıntı olmanın çok ötesine geçerek adeta zamanın içinden günümüze ulaşmış ve hala anlamlandırılmayı bekleyen karmaşık bilmecelere dönüşür. İşte Orta Amerika'nın bugün Meksika, Guatemala ve Belize sınırları içerisinde kalan yoğun ve neredeyse geçit vermeyen ormanlarının derinliklerinde yükselen Maya şehirleri de bu gizemli mirasın en çarpıcı örneklerinden biridir. Çünkü bu şehirler yüzyıllar boyunca doğanın sessiz hakimiyeti altında kalmış, ağaç kökleriyle sarılmış, taşları yosunla kaplanmış ve zamanla unutulmuş olsa da geride bıraktıkları izler hala insan zihnini meşgul eden soruların yankısını taşımaya devam etmektedir. Gece çöktüğünde gökyüzü her zamanki gibi sayısız yıldızla süslenir. Ancak Mayalar için bu yıldızlar yalnızca uzak ve ulaşılmaz ışık noktaları değil, aynı zamanda çözülmesi gereken bir dil, okunması gereken bir kitap ve anlaşılması gereken bir sistemdi. Onlar gökyüzünü gözlemlemekle kalmadı. Aynı zamanda bu gözlemleri sistemli bir şekilde kaydetti. Her hareketi dikkatle izledi ve zamanın döngüsel ritmini anlamaya çalıştı. Güneşin doğuşu ve batışı, ayın evreleri ve gezegenlerin karmaşık hareketleri onlar için yalnızca doğal olaylar değil, anlam yüklü işaretlerdi. Ancak burada asıl dikkat çeken soru şudur: bu işaretleri bu denli hassas bir şekilde çözümlemek gerçekten yalnızca sabır ve gözlem gücüyle açıklanabilir mi? Yoksa bu bilgi daha derin ve henüz tam olarak kavrayamadığımız bir kaynaktan mı beslenmektedir? Bu sorunun en etkileyici yansımalarından biri Chichen Itza'da yükselen Büyük Piramit'te karşımıza çıkar. Çünkü yılın belirli zamanlarında güneş ışınlarının piramidin kenarlarında oluşturduğu gölgeler, merdivenler boyunca aşağı doğru süzülen bir yılan silüetine dönüşür ve bu olağanüstü görüntü gökyüzüyle yeryüzü arasında kurulmuş kusursuz bir uyumun, belki de bilinçli bir tasarımın göstergesi olarak yorumlanır. Bu yapı yalnızca taşların üst üste konulmasıyla ortaya çıkmış bir anıt değil, aynı zamanda zamanı ölçen, doğanın ritmine uyum sağlayan ve evrensel bir düzeni yansıtan bir sistem olarak da değerlendirilebilir. Maya mitolojisine bakıldığında ise gökten inen varlıklar teması sıkça karşımıza çıkar. Bu varlıklar insanlara bilgi getiren, onları yönlendiren ve kimi zaman kaderlerini şekillendiren güçlü figürler olarak anlatılır. Yüzyıllar boyunca kutsal kabul edilen bu anlatılar modern bir bakış açısıyla ele alındığında farklı bir soruyu gündeme getirir. Acaba bu tanrılar gerçekten gökyüzünden gelen bilinmeyen varlıklar olabilir mi? Bu anlatılar insanlığın henüz anlamlandıramadığı bir temasın, semboller ve mitler aracılığıyla günümüze ulaşmış bir hatırası olabilir mi? Bu düşünce özellikle antik uzaylı teorilerinin ortaya çıkmasıyla birlikte daha fazla ilgi görmeye başlamıştır. Bu teoriye göre geçmişte dünya yalnız değildi ve başka varlıklar bu gezegeni ziyaret ederek bazı uygarlıkların gelişiminde rol oynamış olabilir. Mayaların ileri düzey astronomi bilgisi, son derece karmaşık takvim sistemleri ve doğayla kurdukları hassas denge bazı araştırmacılar tarafından bu olası temasın izleri olarak yorumlanmaktadır. Çünkü bu bilgi birikimi yalnızca basit gözlemlerle açıklanamayacak kadar detaylı ve sistemli görünmektedir. Özellikle Maya takvimi bu tartışmaların merkezinde yer alır. Çünkü bu sistem zamanın yalnızca doğrusal değil, aynı zamanda döngüsel bir yapıya sahip olduğunu gösterir ve günlerin ötesinde
çok daha uzun zaman dilimlerini hesaplayabilecek bir hassasiyete sahiptir. 2012 yılıyla birlikte yeniden gündeme gelen bu takvim, bazıları tarafından bir sonun habercisi olarak yorumlanmış olsa da, belki de bu tarih yalnızca bir döngünün tamamlanmasını ve yeni bir başlangıcın habercisini simgeliyordu. Ya da belki de bu sistem, bizim henüz tam olarak anlayamadığımız daha büyük bir düzenin küçük bir parçasından ibaretti. Maya uygarlığından günümüze ulaşan taş kabartmalar ve semboller de bu gizemin önemli bir parçasını oluşturur. Çünkü bazı figürler modern gözle incelendiğinde alışılmışın dışında şekiller içerir ve bu durum onları uzay araçlarına ya da farklı varlıklara benzeten yorumların ortaya çıkmasına neden olur. Ancak burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta vardır. Bu figürler gerçekten bu şekilde mi tasvir edilmiştir? Yoksa bizler kendi çağımızın bakış açısını geçmişe yansıtarak bu anlamları mı yüklemekteyiz? Bilimsel araştırmalar bu sorulara daha somut cevaplar bulmak için çalışmalarını sürdürmektedir. Arkeologlar tarafından yapılan kazılar, Maya uygarlığının bilgiyi nesiller boyunca sistemli bir şekilde biriktirdiğini ve geliştirdiğini ortaya koymaktadır. Yapıların aşamalı olarak inşa edilmesi, yazıtların tarihsel olayları detaylı bir şekilde aktarması ve astronomik gözlemlerin uzun süreli kayıtlar halinde tutulması, bu toplumun gelişmiş bir bilgi üretim sürecine sahip olduğunu açıkça göstermektedir. Ancak tüm bu açıklamalar gizemin tamamen ortadan kalktığı anlamına gelmez. Çünkü hala cevaplanmamış sorular vardır. Belki de en önemli soru şudur: eğer Mayalar tüm bu bilgiyi kendi çabalarıyla elde ettiyse, bu kadar kısa bir zaman dilimi içerisinde nasıl bu denli ileri bir seviyeye ulaşabildiler? Ve eğer bu bilgi dışarıdan gelmediyse, neden ortaya çıkan sistem bu kadar kusursuz ve uyumlu görünmektedir? Bu sorular kesin cevaplardan çok yeni sorular doğurur ve gizemi daha da derinleştirir. Sonuç olarak Mayalar ile uzaylılar arasında doğrudan bir bağlantı olduğunu kanıtlayan kesin bir veri bulunmamaktadır. Ancak bu ihtimalin tamamen ortadan kalktığı anlamına da gelmez. Çünkü tarih her zaman tüm cevapları açıkça sunmaz. Bazı gerçekler zamanın içinde saklı kalır ve yalnızca doğru sorular sorulduğunda ortaya çıkar. Bugün Maya uygarlığına baktığımızda iki farklı bakış açısı arasında kalırız. Bir yanda insan zekasının, sabrının ve gözlem gücünün ulaştığı olağanüstü bir başarı hikayesi. Diğer yanda ise henüz tam olarak anlayamadığımız bir etkileşimin izlerini barındıran gizemli bir geçmiş. Hangisinin doğru olduğu belki hiçbir zaman kesin olarak bilinmeyecek olsa da, belki de gerçek bu iki ihtimalin kesiştiği noktada saklıdır. Ve belki de en büyük soru hala cevabını beklemektedir. İnsanlık bu uzun yolculukta gerçekten yalnız mıydı?